Bugün bir kombine vaka yapacağız. 35 yaşında erkek hasta, ciddi horlama apnesi olan bir hasta. Horlama apne hastaları çok ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Burunun içinden girip, yani burundan muayene yaparken burundan girip gırtlağa kadar giden yolda, o pasajda herhangi bir tıkanıklık bunun sebebi olabilir. O yüzden iyi bir muayene lazım, endoskopik muayene. Biz de bu hastamızı yaptığımızda burnunun içinde sola doğru ciddi bir deviyasyonu vardı. Tam ters tarafta da burun eti büyümesi vardı. Ama aynı zamanda hastanın küçük dilde ciddi büyümesi ve sarkması ve normalden çok daha büyük pasajı kapatan büyük iri bademcikleri vardı. Son aşamadaydı. Bu tür hastalarda sorun neredeyse oraya yönlenmemiz gerekiyor. O yüzden bazen kombine de yapabiliyoruz vakaları. Bazı hastalarımızda damak sarkıklığı da olabiliyor, damağı yukarı doğru asabiliyoruz. Dil kökü büyük olabiliyor, dil köküne de müdahale ettiğimiz olabiliyor. Aynı zamanda hastanın sinüzitü ya da burun içinde ya da genizde de başka problemleri ya da eti olabiliyor. Yani horlamaya apne ile gelen hastalara iyi bir muayene ve pasajı mekanik olarak daraltan nerede sorun varsa oraya müdahale yapmak mutlaka gerekiyor. Bunları yaptığımızda, baktığımızda eğer mekanik olarak muayenede belirgin bir problem görmediysek, hastada çok fazla böyle kilolu falan da değilse ya da kilolu da olabilir, bariz bir tıkanıklık yapan bir şey görmediysek, o zaman hastaya mutlaka da bir takım şeyler yapmadan önce, ameliyat kararı vermeden önce bir horlama ya da uyku testi dediğimiz, polisomnografi dediğimiz bir test yapılması lazım. Bu hastada öncelikle onu şu an için tercih etmedik. Çünkü hem burunda hem boğazda, küçük dilde, bademciklerde ciddi mekanik sorun, yani malum ilanı dediğimiz mekanik olarak kapatan sıkıntılar vardı. Onları öncelikle aşmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra hasta bir takım önerilerde de bulunacağız. Eğer hala horlama apnesi devam ediyorsa, özellikle tanıklı apne eşit tarafından bize söyleniyorsa, o zaman uygun bir zamanda da o hastaya bir uyku testi planlayacağız. Yani hastaya göre yaklaşım yapıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi ben hazırlanacağım. Önce burun ameliyatını gerçekleştireceğiz. Nefes almasını engelleyen, burun solunumunu engelleyen, burun tıkanıklığı yapan septum deviasyonu. İçeriden girerek yapılan bir operasyon. Burun estetiği gibi değil. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir operasyon. Herhangi bir morluk, şişlik olmuyor. Tamponlar, silikon tamponlar kullanıyoruz yine. Bunu yaptıktan sonra da ağız içine geçeceğiz. Ameliyat sırasında tekrar görüşeceğiz sizinle. Orada da yine ameliyat sırasında da anlatımlarımıza, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Horlamaya katkıda olan septum deviyasyonu dediğimiz burun kıkırdak üyeliği öncelikle ameliyat ediyoruz. Uyuşturmaları yaptıktan sonra burun içinden girerek bu eğri olan kıkırdağı, kemiği alacağız. Tabii bu horlayan veya apnesi olan hastaların aynı zamanda fizyolojik sebeplerini de çok iyi analiz etmek lazım. Yani horlamanın sadece mekanik sebeplerden dolayı olmadığını bilmek lazım. O yüzden hastalara da bunu mutlaka söylüyoruz. Yaşamsal takım normal yaptığı rutinlerinin değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ne demek o fizyolojik şeyler? Yani hastada mekanik sorunlar, işte burunda kemik vardır, et vardır, küçük dili sarkıktır, bademcikleri büyüktür, dil kökü büyüktür vesaire. Yani biz onlara tamam müdahale edebiliyoruz. Ama bir takım faktörler, mesela hastanın kilolu olması, mesela işte sigara alkol alışkanlıkları, sedanter dediğimiz böyle hareketsiz yaşam, tabii stres faktörleri, bunlar gerçekten önemli. Bunlar da horlamaya veya nefes problemlerine katkıda bulunuyorlar. O yüzden hastalarımıza mutlaka
hayatını daha iyi planlaması gerektiği, kilo vermesini öneriyoruz. Sigara, alkol alışkanlıklarını bırakmasını takalım. Spora başlamasını öneriyoruz. Bu önemli. Bu da ciddi anlamda etkiliyor çünkü. Çünkü biz bu ameliyatı yaptığımızda tamam hastanın mekanik sorunu bir kucak alalım. Mekanik sorunlarını ortadan kaldırdık ama hasta çok kiloluysa, ciddi sigara içiyorsa, alkol alıyorsa, spor yapmıyorsa, sürekli yiyip yatıyorsa bunlar problem. O zaman ameliyatın başarı şansı da azalıyor. Ama bunlar mekanik sorunları biz çözüp hasta da bunlara uyumlu bir şekilde cevap verirse o zaman başarı şansı ve hastanın yaşam kalitesi ciddi olarak artıyor. Bu önemli bir şey yani. Hastanın uyumu bu anlamda gerçekten çok önemli. Evet, septoplasti ameliyatı bitmek üzere. Dediğim gibi 15 dakikalık bir operasyon. Bunun içinden girilerek yapılıyor. Herhangi morluk çeşitli olmuyor. Şöyle silerekten o eğri gıda gösterebiliriz. En çok şeylerden sorulardan bir tanesi, hocam burundaki kıkırdakların geminin hepsini mi alıyorsunuz? Nerede eğrilik varsa sadece oraya spesifik gidip oradaki eğriliği alıyoruz. Yani burundan girip genize kadar ya da sinüsün ağzına kadar giden bir pasaj düşünün. Yaklaşık 8-10 santimetrelik bir pasaj alan. Bu alanda tıkayan kemik mi, kıkırdak hangisi ise bazen ikisi birlikte de olabiliyor. O elle gidip alıyoruz. Burada da hastamızda bu eğriliği yapan, burası bakın kıkırdak kısmı, burası kemik kısmı, şurada da arka taraftaki kemik kısmı. Kıkırdağı da koyabilirsin. Şöyle. Bunlar hastamızın nefes almasını engelleyen kıkırdak kısımlardır. Yani burunun içinde, burun ön bölgesinde, arkasında yeteri kadar fazlasıyla kıkırdağı var hastanın. Bunlar sadece burun içinin nefes almasını kapatan eğri kısımlardır. Şeyleri de göster. Silikon tamponlar. Şeymacığım. Nefes almayı kapatan kıkırdaklar diyebilir miyiz hocam? Bunlar evet nefes almayı kapatan gerçekten burun sonunu engelleyen eğri yapılar, eğri kıkırdak kısımları. Yoksa burun içinde, burun orta bölgesinde yeteri kadar kıkırdağımız var. Bunlar da şöyle göstereyim. Bakın eskisi gibi değil. Eskiden böyle metrelik tamponlar vardı. Sonra sünger tamponlar çıktı. Yumuşak oldukça. Biz bunları hatta bazen burun estetiklerini daha da ince kısaltıyoruz. Daha inceltiyoruz. Şurada bir tüneli var. Burada bir tüneli var. Bu tünelden rahatlıkla hava girip çıkabiliyor. Bakın burası tünel kısmı. Oldukça da yumuşak. Çekilmesi de kolay. Şimdi hastanın tamponunu koyacağız desteklemek için. Ve ağız içine geçeceğiz.